Eksik dişler estetik açıdan kötü bir görünüme sahip olduğu gibi sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Gelişen teknolojilerle beraber günümüzde eksik dişler implant yöntemiyle kısa sürede tedavi edilebilirken diğer dişler de zarar görmüyor. İmplant eksik dişlerin tedavisinde kullanılan ve çene kemiğinin içine yerleştirilen titanyumdan yapılmış vidalardır. Bu vidaların üzerine diş protezi yerleştirilir. İmplant tedavisinin diğer tedavilere avantajı komşu dişlere zarar verilmez. Yani komşu dişlerin kesilmesi gerekmez. İmplant doğal diş görevi görür ve siz doğal diş gibi rahatlıkla yemek yiyebilir, konuşabilir ve gülebilirsiniz. İmplant tedavisi kimlere uygulanabilir? İmplant tedavisi 18 yaş üzeri çene ve yüz gelişimini tamamlamış bireylere uygulanır. Tedaviden önce çene yapısının implanta uygun olup olmadığı çekilen röntgenlerle tespit edilir. Şeker hastalarında tedaviden önce hastalığın düzene girmiş olması gerekir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda tedaviden önce ilaçlar kesilir. Kemik erimesi olanlar uygun tedavi aldıktan sonra implant tedavisi görebilirler. İmplant tedavisi nasıl yapılır? İmplant tedavisi hastaya hafif bir sedasyon verilerek yapılır. İşlemden önce detaylı muayene ve röntgen gereklidir. Çene kemiklerinin ve kalan dişlerin ölçüsü alınır. Dental implantların yerleştirilmesi için iki seçenek vardır. Tek aşamalı işlemde implant yerleştirildikten sonra geçici başlık takılır. İki aşamalı işlemde ise dental implant takıldıktan sonra üzeri diş eti ile kapatılır ve iyileşmeye bırakılır. Protez başlıklar daha sonra takılır. Her iki durumda da geçici bir köprü yerleştirilir ve alt çene 3 ay, üst çene için 6 ay iyileşme süreci beklenir. Bazen dental implantların üzerine yeni yapılan dişler hemen takılabilir. Dental implantla hasta güvenle gülebilir ve yemek yiyebilir. Zirkonyum implantlar titanyumdan yapılmış implantların direncini artırmak için yapılmış yeni kuşak implantlardır. Özellikle dar çene kemiğinde dayanıklılığı artırmak için kullanılır. Titanyumdan dayanıklılık haricinde farkı yoktur. Zirkonyum aynı zamanda diş kaplamasında da kullanılmaktadır. Zirkonyum doğal dişe yakın beyazlıktadır ve ışığı yansıtır. Bu nedenle dayanıklılık yanında estetik açıdan da kullanışlıdır. Aşınma yapmaz ve ağızda metal tadı bırakmaz. Zamanla renk değişikliği oluşmaz. Vücuda zararı yoktur. İmplant uygulanırken ne kadar ağrı hissedilir? Cerrahi bir işlem olan implant operasyonunda önce sadece işlem yapılacak bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Operasyon öncesinde reçete edilen ilaçların alınması, işlem sonrasında antiseptik gargaraların kullanılması ve iyi bir ağız bakımıyla iyileşme süreci atlatılır. İmplant işleminden sonra anestezinin etkisinin geçmesiyle yapılan cerrahi işleme bağlı olarak düşük dozda şişlik ve ağrı normaldir. İlk 24 saat içinde yapılan soğuk tampon uygulaması uygun görülen ilaç kullanımıyla kontrol altına alınabilir. Bu durum hastadan hastaya değişmektedir. İmplant tedavi ücreti nedir? İmplant fiyatları ortalama diş tedavilerine göre daha yüksek bir meblağ tutabilmektedir. Bu yıldan yıla değişiklik gösteren bir çizgi izlemektedir. İmplant tedavi ücretleri kullanılan implant markasına göre değişkenlik gösterir. Bunun yanında tedavi ücretlerinin pahalı veya daha ucuz olması, kullanılan markaya, adet sayısına, kalitesine ve prosedür sürecinde ihtiyaç duyulan diğer malzemelere bağlı olarak fiyatları değişkendir. Diş implantı yaptırmadan önce bilmeniz gereken 11 önemli madde şöyle. 1. İmplant eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. İmplant vidaları belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant konulması öngörülen bölgede çene kemiğinin bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir.
Kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisidir. Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece diş etlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir. 2. Tek ya da çoklu diş eksikliklerinde uygulanan implant tedavileriyle tamamlanan dişler, bireyin hem estetik görünümü hem de fiziksel sağlığı için önemlidir. Çünkü dişlerin tam olması daha iyi bir çiğneme sağlamaktadır. Bu şekilde istenilen her şey yenebilir ve sağlıklı bir sindirim yapılabilir. Eksik dişlerin tamamlanması kişiye daha estetik bir görünüm vermekte ve bu şekilde kişi özgüvenini geri kazanmaktadır. 3. İmplant uygulamasında önemli olan ve başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden birisi kemik yapısıdır. Kişi implant için uygun bir kemik dokusuna sahip olmalıdır. Kemik dokusunun tespiti sağlanmalı ve sonrasında implant planlaması yapılmalıdır. İmplant uygulaması öncesinde mutlaka klinik ve radyolojik muayene yapılması gerekmektedir. 4. İmplant için eğer kişinin kemik yapısı ve genel sağlık durumu uygunsa üst yaş limiti yoktur. Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70'li ya da 80'li yaşlardaki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır. İmplant uygulaması sadece daha kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalarda tercih edilmemektedir. 5. İmplant süresi yapılacak diş sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte tedaviler oldukça kısa sürelerde tamamlanabilmektedir. İmplantın yerleşimi sonrasındaki ağrı normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı değildir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vakalarda hastalar implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olabilmektedir. 6. İmplant uygulaması sırasında hasta tercihine göre genel ya da lokal anestezi kullanabilmektedir. 7. İmplant tedavisinden önce ve implant ağızda kaldığı sürece diş etlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. İmplantların kemik ile tam birleşimini sağlamak için iyileşme dönemi olan 3 ila 6 ay boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi sağlanmalıdır. 8. Özellikle erken dönem iyileşme sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini artırabilmektedir. Bunun için sigara kullanımı tavsiye edilmemektedir. 9. İmplantların ömrü birçok etkene bağlıdır. Hastanın ağız ve diş genel bakımını sağlayarak sağlığını korumasıyla implantlar ömür boyu kullanılabilmektedir. İmplantın ömrü açısından doğru bir şekilde günde 2 defa dişleri fırçalamak, diş ipi ve ağız gargarasının düzenli kullanmak gerekmektedir. 10. İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden yapılmış ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuştur. Bunlar genellikle titanyum gibi metallerdir ve hiçbir zaman canlı bir organizmanın parçası olmayan benzeri diğer maddelerdir. Bu yüzden vücut bunlara karşı antigen üretip kalp ve böbrek nakillerinde olduğu gibi implantı reddetmesi mümkün olmamaktadır. Tıbbi literatürde implantların kansere neden olduğunu gösteren hiçbir bulguya rastlanmamıştır. 11. İmplant uygulaması yapacak olan hekimlerin deneyimi oldukça önemlidir. Diş hekiminin konusunda eğitimli ve deneyimli olmasına dikkat edilmelidir. İmplant kararı verilmişse bu konuda iyi bir araştırma yapılıp doğru hekimin bulunması gerekmektedir.